Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu dilerim. Şimdi altın ve gümüşe bir bakalım istiyorum haftalık grafiklerden. Grafiklere geçmeden önce videoyu beğenip yorum yaparsak sevinirim. Kanalı artık biraz toparlamamız, hızlandırmamız lazım. Daha fazla insana ulaşmamız gerekiyor. Aynı zamanda kanala abone olup olmadığımızda bir kontrol edersek sevinirim. Gelin şimdi grafiklerden haftalık kapanışımıza bir bakalım. Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Bunları bir belirlemeye çalışalım. Şimdi öncelikle gümüşle başlamak istiyorum. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir direnç bölgemiz var. Bu geçmişte Ocak ayında 2022 Ocak ayında direnç olarak çalıştı. Daha sonra Mart ayındaki tepe bölgemizin destek bölgesi olarak çalıştı aynı bölge ve şu an içinde yukarıda 24.70-24.17 bu direnç bölgesini çalıştırıyoruz. Yaklaşık 4 haftadır gümüş bu bölgeyi geçemeyerek burada bir dirençle karşılaşıyor. Geçtiğimiz haftaki muma baktığımız zaman kanalda bu destek direnç bölgelerin kırılımıyla ilgili bir video çekmiştim ve orada bir mum analizi paylaşmıştım sizinle. Bu yönde bir analiz yaptığımız takdirde de bu mumun şu an belirsiz bir mum olduğunu, alıcı satıcıların dengelendiği bir mum olduğunu görüyoruz. Hafta içi yaptığım analizlerden birinde bu 23-22 desteğinin önemli olacağını konuşmuştuk. Bu bölgenin altında kapanışlar şu son iki yeşil mumun alışlarının satışa döndüğü bir süreci bize gösterir demiştik ve bu bölgeden destek bulup haftanın son günü tekrar alımların güçlendiği bir süreci takip ettik. Tabi bunda da Amerika'dan gelen verilerin büyük etkisi oldu. Kısacası ons gümüşte yukarıda 24.70 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda da en azından bir 23-22'nin kırıldığını görmemiz lazım. Burada satışların derinleşip bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleyebilmemiz için. Buradan ons altına geçelim. Ons altında geçtiğimiz haftayı aslında oldukça güçlü alıcılığı kapattık. Fakat ons gümüşle kıyasladığımızda daha henüz yeterince alımların güçlenmediğini de söyleyebiliyoruz. Şöyle ki bakın burada da geçmişte gene bir direnç bölgesi vardı. Mart ayındaki tepe bölgesi destek olarak çalıştı ve bu geçmişte destek direnç olarak çalıştırdığı bölge 1916-1881 bölgesi, henüz daha ons altının ulaşamadığı bir direnç bölgesi. Oysa ons gümüşe baktığımızda 4 haftadır bu bölgeyi direnç olarak çalıştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla şu son alımlarla birlikte aslında altın ve gümüşün dengelendiği bir süreci takip etmiş olduk. Ons altın içinde yukarıda 1916 direnci kırılmadığı sürece buradan tekrar satışların gelmesi ve şu düzeltme sürecine girme ihtimali gündemde olmaya devam edecek. Bunu da gene bir altın gümüş rasyosundan seviyelerini belirlemek istiyorum. Altın gümüş rasyosunda da geçmişte 80-65-79-37 bölgesini destek olarak çalıştırmıştık. Bu bölge kırıldıktan sonra aşağıda 75-75 ve 74-58 bölgesini destek yapıp buradan tekrar bakın şu kırdığı destek bölgesini gene direnç olarak çalıştırdı. Dolayısıyla altın gümüş rasyosundan baktığımızda yukarıda 80-65 kırılmadığı sürece altın ve gümüşte bir düzeltme sürecinden bahsedemeyeceğiz. Aşağıda ise 74-58 desteği kırılmadığı sürece o önemli direnç bölgesinin geçilip yükselişlerin devam ettiği bir süreci konuşamıyor olacağız. Dolayısıyla altın gümüş rasyosundan takip edecek olanlar ise şu yatay bandın kırılımını kontrol etmeleri gerekiyor. Buradan hızlıca bir platine bakalım. Altın ve gümüşte o bahsettiğimiz önemli direnç bölgesi, platinde de 1103-1075 bölgesi. 1103 üstü kapanışlar görmediğimiz sürece burada da bir düzeltme gelebilir. 1103 üstü kapanışlarda bir önceki tepeye doğru yani 1179-1180'lere doğru bir yükseliş tetiklenebilir. Dolayısıyla haftalık kapanışlarda 1103 önemli olacak önümüzdeki haftalarda. Buradan hızlıca paladyuma geçelim. Paladyumda aslında dip hareketi devam ediyor. Henüz bir yükseliş süreci yaşayamadık. Bunun da nedenini malum 2011 yılından gelen bir süreç söz konusu ve paladyumun bu süreç içerisinde çok hızlı yükselişlerini gördük. Dolayısıyla altın ve gümüşün bu son dönemde yaptığı düşüşleri yapmadığı için paladyumun yukarıda yatay bir bant içinde hareket ettiğini söyleyebiliyorum. Burada da önemli olan 1653-1500 desteği olacaktır. Şöyle geniş açıdan baktığımız zaman bakın bu yatay bölgenin kırılımı anlamına gelecektir ve bu yükseklik kadar da düşüşlerin tetiklenmesi söz konusu olabilir. Eğer 1500 seviyesi kırılırsa
bu desteğini koruduğu sürece altın gümüş platinde de yükselişler devam ettiği takdirde yukarıda 1882'yi kırıp paladyumun da önümüzdeki süreçte gene yükselişine devam etme ihtimali var. Ancak paladyum yatırımcısı arkadaşlardan şu tür sorular alıyorum. Fed'in faiz arttırmaya devam etmesi sonucu paladyumda bir düşüş görebilir miyiz diyorlar. Aslında isterseniz uzun zamandır da kanalda çektiğim videolarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Fed'in faiz arttırmasıyla emtiaların değer kaybetmesi arasında bir bağ olmamalı. Sonuçta enflasyon var olduğu sürece resesyon riski, hatta resesyonla birlikte yüksek enflasyon yani stagflasyon riski var olduğu sürece emtialarda yön eninde sonunda yukarı olacak diyorduk. Kaldı ki son aylarda özellikle 2022'nin son çeyreğinde altın ve gümüşe oldukça güçlü alımların geldiği bir süreci de takip ettik. Uzun lafın kısası paladyumun bu zayıf durmasının sebebi 2011 sonrasındaki güçlü duruşundan ötürü altın ve gümüşteki o sert satışları yaşamamasından ötürü şu an bir yükseliş yapamıyor. Altın, gümüş ve platindeki bu yükseliş süreci devam ettiği takdirde paladyuma da alımlar mutlaka gelecektir. Burada da söyleyebileceğimiz tek şey yukarıda 1882 kırılmadan yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda da 1500 desteği kırılmadığı sürece de düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Geçtiğimiz hafta dolar Türk lirasına da bir miktar alım gelmesi sonucu gramların oldukça güçlü durduğunu gördük. Ons altındaki o son yükselişle birlikte özellikle gram altında 1124'lere kadar bir yükseliş süreci yaşadık. Burada şu yatay bandın hedefi olan 1147 seviyesine de az bir mesafe kaldı. Burada bizim için kritik olan aslında gram yatırımcısı için önümüzdeki haftalarda borsayı ve dolar Türk lirasını yakından takip etmeliler. Borsaya gelecek olası satışlar dolar Türk lirasında alımları tetikler. Bu da onslara satış gelse dahi gramların değer kaybetmediği, bu onsların düşüşüne katılmadığı, dolayısıyla alım fırsatı vermediği bir süreç de yaşanabilir. Ancak tabii dolar Türk lirasında ne gibi hareketler olacak bunu öngörmek çok zor. Gramlarda yeni pozisyon açacak olanların olası geri çekilmelerde paçal yaparak yükselişlerin devamı durumunda da kademeli alım yaparak yani dirençler kırıldıkça alım yaparak bir işlem stratejisi oluşturması daha sağlıklı olacaktır. Tek bir seviyeden tüm portföyünüzle veya gramlar için ayırdığınız portföyünüzle tek seferde alım yapmak sağlıklı sonuçlar doğurmaz. O nedenle hafta içi yaptığım analizlerdeki destek bölgelerine geri çekildikçe paçal yaparak alım yapmak çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Buradan hızlıca bir gram gümüşe geçelim. Aslında gram gümüş, ons gümüşün zayıf duruşundan dolayı, daha doğrusu o direnç bölgesinde altını beklediği o süreci geçirdiğinden dolayı şurada da bakın bir yatay hareket içindeyiz. 14.53, 14.16 destek direnç bölgesi var. 14-16 altında tekrar 13.40'lara doğru satışların derinleşme ihtimali var. Ancak yukarıda 14.53 kırıldığı takdirde ve onslar düzeltme yapmadan yükselişe devam ettiği takdirde de ilk hedefimiz 17 olacaktır. Bu da şu yatay bandın hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası haftalık kapanışlar beklenerek 14.53 üstünde veya 14.16 kırıldığı takdirde de 13.40'lara doğru düşüşlerde alıcı olunabilir. Burada hem paçal hem kademeli alım yapmayı birlikte kullanmak zorunda kaldığımız bir süreç. Çünkü dediğim gibi dolar Türk lirasında ne gibi bir hareket gelecek öngörmek çok zor. Geçtiğimiz hafta 18.70'in üstüne yerleşmiştik. Haftanın son günü tekrar bir 18.70'in altına çekmeyi başardılar. 18.69'dan kapandı. Ancak bunu daha ne kadar tutabilecekler bilemiyorum. Dolayısıyla dolar Türk lirasını ve özellikle borsayı gram yatırımcısı çok yakından takip etmeli. Evet, kısacası emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Yine hafta içi daha düşük zaman dilimlerinde grafikleri günlük olarak takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.